Merhaba arkadaşlar, Ay'daki Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Anadolu Kenevir Endüstriler Derneği kurucusu Ercüment Degidiben. Merhaba. Bu soyadına tekrar dikkat edelim. Degidiben. Nedir bu Anadolu Kenevir? Bu arada kenevir bildiğiniz kenevir olmayabilir. Burada endüstriyel kenevirden bahsediyoruz. Dikkat çekeriz. Sanayi kenevir, endüstriyel kenevir. Türkçemiz çok güzel olduğuna iki tane kelimeyle de adlandırabiliyoruz bu bitkiyi. Nereden aklınıza geldi böyle bir dernek kurmak ve ne yapıyorsunuz? Benim ilgim lise sonunda okuduğum bir kitaptan, yaşam tarzımızdan. Yurt dışında yaşıyordum ben. Yaptığım işlerden dolayı geri dönüşümlü plastik nasıl yapabilirim diye birden gene kenevir önüme çıktı. İşte biyoplastik olarak kompozit malzemeleri. Bundan o zaman filament de yapılabilir değil mi? Tabii ki filament da yapabilirsiniz. Hatta onunla ilgili bir üniversite bir çalışma yapıyor. Ne durumdalar onu bilmiyorum. Konu biraz dağınık. O nedenden de aslında bir derneğin veyahut da bir koordinasyon gibi bir şeyinin olması iyi olurdu. Ama Türkiye'de şimdi bazı sivil toplumcular biraz ayağına basmış gibi olacak ama Türkiye'de biraz sivil toplum daha embriyal döneminde. O nedenden Hep öyleydi aslında. Öyleydi. Yani istenmeyen şeyler. Biz mesela yaptık işte Org.tr yasasına dava açtık. Çünkü böyle bir şey olmaması gerekiyor. Ne yasası o? Org.tr sivil toplumları ve sivil örgütlerinin organizasyonları kullandıkları domain name. Onu açmışlar. Herkes Org.tr olabiliyor. Ha evet. Ben orgum. Orada bir şey yok. Yani orada bir olgunlaşma yok daha bizim toplumda. Peki siz Size tek dernek değilsiniz değil mi bu konuda? Bir tane daha dernek var. Onun da kurucusuyum ben. Kurucularındanım. Niye iki dernek kurdunuz birbiriyle? Ya bir tanesi tıbbi anlamda ve hak savunma konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Çıktım ben dernekten. Öbür derneği de bıraktım. Şimdi ben bu işinin toplumsal aydınlatma en baştaki misyonumuz. Kenevir Network gibi bir kuruluş yapma girişimdeyiz. Yani iki derneği de bıraktınız. Şimdi Kenevir Network değil. Aynen. Ama bu sefer dernek değil. Dernek değil. Bu tamamen bir bilgilendirme ve bilgi edinme platformu. Oradan birçok kişiyi de buluşturmak istiyoruz aslında. Çünkü ben bu işi yaklaşık bir 10 seneden beri yapıyorum ve benim kendi network'üm 10 sene içerisinde Türkiye'de olsun ve Türkiye'nin dışında Avrupa ve dünyada çok geniş. Yani bana birisi gelir ya ben bunu yapmak istiyorum der. 24 saat sonra ben ilgili kişiyle konuştum. Böyle bir durum var. Nasıl çözebiliriz Şimdi diye. söylediklerinizle ilgili yüzlerce espri yapılabilir çok. Tabii. Yuvarlak, Çok yanlış anlaşmayan şey. Şöyle dedi, birileri bana gelir ben de bulurum diyor. Ama tabii. Yani birileri gelir derken şimdi mesela Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi sanayi kenevirde hasat sistemi. Biz bunun üzerine zaten çalışıyoruz. Yani birisi problemle geliyor. Biz de çözüm üretebilecek kişilerde. Şimdi şuradan girelim. Siz kaçta kurdunuz bu derneği? 2023'te kurduk. Türkiye'de endüstriyel kenevir üretiliyor mu? Endüstriyel kenevir, şimdi ben bu konu başlığı olarak Kenevir Network ezber bozan. Çünkü bir ezber var tamamıyla yanlış bir şehir efsanesi. Türkiye'de hiçbir zaman için kenevir yasak değildi. Bizde ama kenevir bir fikir ve şeydir. Şimdi ben mesela... Bir dakika yasak değildi ne demek yani? Yanımda getirdim. Kenevir tuğlası getirdim. Şimdi abi yaksak kafa olur muyuz diye böyle saçma sorular geldiğinden kenevirle ilgili hep geliyor. İşte kenevir esrardır. Hayır, kenevir esrar değil. Urgan yapılırdı. Çetenesi yerdi. Benim dedem, sizin dedeniz belki çetene yerdi. Anadolu'da kenevir tohumuna tuzlayıp nohutla başka şeylerle beraber lebliyle tuzlu kavurup cebitte atıştırmalık olarak yapılırdı. Gayet de sağlıklı bir şey. Çok doymamış yağ asitleri olan. Tetrahidrokanabinol THC denen şey onun bir parçası değil mi? Yani bir yan ürünü değil mi? Evet. Ve o yasak bildiğim kadarıyla. O yasak. O esrar anlaşmada en yüksek esrar grubunda. Tamam, siz bir kenevir ürettiğinizde içinde doğal olarak da THC oluyor mu? Evet. Ama nasıl biliyor musunuz? THC miktarı o kadar az ki ve hatta yok ki bunu zaten orada ayırmak lazım. Yani kenevirin 3 türleri var. İkisi yaygın. Bir tanesi bildiğimiz esrar dedikleri Hint kenevir. Onun THC oranı yüksek olabilir. Bir de sanayi kenevir dediğim ve hatta endüstriyel kenevir adlandırılan Cannabis sativa lineus diye L diye kısaltılan. Yani bu tohumdan mı farklı? Tohumdan farklı, bir de yetiştirmeden farklı. Şimdi tarla bitkisinde de THC olabilir ama Hint keneviri kadar potent bir THC oranı olmaz. Tamam. Peki o zaman 3 tür dediniz. 3. tür ne? Rudales yaban türü. Aslında oradan hepsi çıkma. Peki Hepsinin görünüş de birbirine benziyor mu? Görünüş olarak birbirlerine benziyor. 5 yapraklı bitkiler. Ama Rudales çok böyle budur
tam gelişmemiş bir bitki. Cannabis sativa lineos yani sanayi türü bayağı iyi yetiştirilmiş. En fazla türler orada var. Avrupa Birliği'nde tarım yasalarına göre kayıtlı sadece 150'den fazla türler var. Türkiye'de kayıtlı 2 tane türümüz var şimdilik. Onun dışında başka ülkelerde de var. Her yöreye göre farklı şeyler var. Hint kenevirinde de aynısı. Hint kenevirle sanayi kenevirin arasındaki farklar biraz yaprak şekilleri farklıdır. Yani ama polis ayırt edebilir mi? Ben onu soruyorum aslında. yani aslında tecrübeli polis ayırt etmesi gerekiyor. Yani şu anlamda Ama- sordum. Tarlanıza geldi, jandarma geldi, polis geldi. Bu Hint keneviri, bu saliva diyebiliyor mu? Çok zor, çok zor. Bu Yani da bizi probleme götürüyor. Evet, çünkü analiz gerekiyor. Eskiden milyon dolarlık laboratuvarlar gerekiyordu. Aslında vardı. Oradaki problem ya çalışanı yok ya hatta bunu işletecek imkanları yok. Ama bir laboratuvar kurulmuş. Şimdi artık böyle airfry gibi bir kutunun içine koyuyorsunuz. 5 dakika sonra cep telefonunuza bağlı olarak o koyduğunuz bitkinin içeriklerini size analizini yapıp çıkartıyor ve bunu ön labor konusunda yeterli. Ve aslında narkotikçilere de yeterli olabilecek şeyde. Şimdi Türkiye'de yapılan kenevir ekmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz il hatta ilçe tarıma. Ondan sonra bir sıra şeyler geliyor. Aralarında narkotikçisi de var. En yüksek yerel amir de var. Bu kaymakam olur, vali olur. Onlardan da izin alıyorsunuz. Sonra izini aldınız. Hasata kadar kimse size uğramaz. Arada bir uğrarlar, nasıl gidiyor? Bir şey var mı? Bitki çalındı mı, edildi mi? Şimdi Avrupa'da tam tersi. Adam geliyor 3 kere analiz için ürün alıyor ve bunlar lisanslı ürün. Analizini yapıyor. 3 sene üst üste THC değeri 0,3'ü geçtiğinde Avrupa'da öyle bir sınırlanma var sanayide. 0,3'ün altında olması THC. O zaman o ürün listeden alınır ve ekilmez. Peki, Düzeltilince. o kendi kendine mi olan bir şey? Yani O bitkinin yetiştirmesine bağlı bir şeydir. Şimdi siz sanayi kenevir türünden de THC elde edebilirsiniz. Ama minimal şeylerde. Mesela Polonya'da sınırı 1'e artırdılar. İsviçre'de de 1'de THC'nin. Ama bu şey değil. Şimdi içki içtiniz diyelim. kontrol gibi. edilebilir bir şey değil. Ya kontrol edilebiliyor. Eser miktarda THC. Eser miktarda THC var ve sizi aşırı bir şekilde etkilemez. Yani burada sigarasını sarıp sigara içerim abi dediğinde bunu diyecek, bu ne lan falan diyecek. Dolayısıyla kenevir iplerini içecek dostlarımızı uyarıyoruz. Yani Boşuna. neler başıma geldi. Sabunu içsem kafam olur mu? Bir kuruma gittik. Çetene, soyulmuş çetene ikram ediyorum. Yok ben almayayım. Ya ben şunu anlamıyorum. Bu kadar bir fantazimiz var ki kenevir eşittir kafa yapar. Hiç öyle bir şey Bir yok. de kafa yapacaksa zaten yapıştırıcı da kafa yapabiliyor. Dolayısıyla Tabii. yapıştırıcıları Ya. yasaklayamayacağımıza göre. Peki şimdi ben kenevir ekmek istedim. Tamam. Endüstriyel nedenlerle. Ne yapıyorum Türkiye'de? Ya da ne yapıyordum? Öncelikle tarla sahibinle anlaşıyorsunuz. Kendi tarlam olamaz mı? Kendi tarlanız varsa daha Niye güzel. beni ezdiniz? Ne bileyim ben. Şimdi bulunduğunuz tarlanın ili eğer doğru ildeyse bunlar şu anda 21 il. En son Konya katıldı. Ondan önce Sivas geldi. Sonra işte o tarafta Yozgat var. Karadeniz bölgesinde Trabzon dışında Lazlar galiba Trabzon'u sevmiyor. Trabzon haricinde neredeyse bütün Karadeniz bölgesi ekim bölge illeri. Ha öyle özel izin mi çıktı? Aynen öyle özel iller var. Ege'de İzmir, Kütahya, Manisa. Manisa yok maalesef. Niye maalesef? Ya çünkü bir zincir olması lazım. Bir de Uşak var, Burdur var, Antalya var. O kadar. Buralarda tarlamın olması lazım. Urfa. Peki. Orada tarlanızın olması lazım. O nedenle muhtemelen olmadıysa bir çiftçiyle anlaşıp kira veyahut da onunla sözleşmeli bir şey yapabilirsiniz. O var diyelim, ondan sonra gidiyorsunuz. Çiftçi gidiyor. İlçe tarımda başvuru formlar var. Onları internetten de indirebilir. O formları dolduruyor. İlçe tarıma veriyor. Onlar kayıtlarını yapıyor. Sonra sizi böyle işte jandarmaya gönderiyorlar. Jandarma uygunluk vermesi gerekiyor. Neye göre uygun? Yani şimdi bunlar aslında yasada yazmayan şeyler. Aslında yasada düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Jandarma şeye bakıyor. Çok fazla ayak altında olmasın. Ya ben mesela İzmir'de sahil bölgesinde ekilmesinin izin vereceğine pek büyük bir ihtimal vermiyorum. Yani turist geldi işte Ama Çeşme'de. demin dediklerinizle çelişiyor bu. Yani zaten içinde O nedenden de güncellenmesi lazım zaten yasa. Yani İzmir'in ben Çeşme ilçesinde kenevir ekmenin turistler baksana orada hemp var. Hey peace falan diyecekler. Girecekler tarlaya, adamın başını yakacaklar. Çünkü narkotikçi diyor ki bir kere giren bir daha girer. Kesin. Yakın geçsin. bir dakika ben şeyi anlamadım. Girdi adam kopardı. Kopardı. Bu tarla sahibine zarar veriyor. Jandarmayla bir alakası yok. Jandarma diyor ki tamam artık biliyorlar nerede olduğu. O nedenden biraz böyle göze Yani uzak anladım. bir yerde olsun. Hatta yasada yazmıyor. Dün gene birisi aradı işte tel örgü lazımmış, kamera lazımmış. Hayır bunlar yazmıyor. Bunlar şehir efsanesi. Yine orada ezberi. Peki diyelim ki jandarma beni sevdi. Evet dedi. Ne oluyor Tamam. sonra? O zaman izin belgeniz çıkıyor. Belgeniz geliyor. Sonra tohum bulacaksınız. Tohumu da size ya
kenevir üretici verebilir. Yani kenevir çiftçisi de satabilir. Daha önce bu izinleri almış birisi. Yapmış ve üretmiş olan veyahut da O zaman birileri var bunu yapan. var. Hep vardı zaten. Kaç kişi? Yani bu 2014'te bizim başladığımızda böyle tam ölmeye geliyordu. Biz bir CNN Türk'ün Yeşil Doğa programında birkaç tane çiftçiyle tanıttık konuyu takip eden. Hepsi Narlısaray'dı. Zaten o nedenden Vezir Köprü'nün veziri çıktı ve narlı diye bir tür çıktı. Narlısaray'da sürekli ekiyorlardı ama birçok bölgelerde vardı. Yani böyle merkezler vardı Türkiye'de. Kenevir tarımı bilinen ve yapılan yerler. Peki onlar niye tohumları satsın? Kendilerine lazım değil mi aslında? Ben bazen diyorum ki ya sabır. Yani Allah... Ya bana mı onlara mı? Genel olarak bu konuyu şey yapanlar. Ya geçen sene gene yaşadık. Adam tohum ekiyor, sana tohumu satıyor, daha ucuza bulurum diye. Şimdi daha pahalı almak durumunda bulabilirse. Tohumu ya çiftçiden alacaksınız, uzun lafın kısası, veyahut da gideceksiniz. TİGEM bu konuda 2019'da Cumhurbaşkanımız kenevirin çalındığını tespit ettiğinden beri ülkemizden TİGEM'e görev verdi. TİGEM vezir türünü. TİGEM nedir? Tarım İşletme Genel Müdürlüğü, TİGEM ve TAGEM var Tarım Bakanlığı altında. TİGEM'in görevi Türkiye'deki tarımı yaptığı çalışmalarla desteklemek. Yani şimdi kenevir konusunda tohum üretmek ki talep edenlere tohum verilsin. Oradan satın alabilirsiniz. Genellikle onlar da bir endeksleme yapıyor. Türkiye'deki tohum fiyatını şey yapıyor. Biz onlarla böyle çok sıklıkla da sohbetlerimiz oluyor. İşte yurt dışında böyle, burada öyle olsun. Çünkü fiyat kopukluğu olursa tohumda bir problemimiz var. Türkiye'ye ithalat mevzuatı aslında var ama kimse ithal etmek istemiyor. Çünkü bizim böyle bir batıl inancımız var kenevirde. Ata tohumdur. Ata tohum durunca akan sular durar. Neydi ata tohumu, hatırlatın. Ya ata tohum Türkiye'nin Korunması kendisine ait, kendi genotipleri bu topraklara ait olan tohumlar ve çeşitler, bitki çeşitlerinden. Ben şunu sormak istemiştim. O çiftçi üretiyor ya. Evet. Ürettiği bitkiden çıkan tohum kendine yetecek kadar mı, fazlası var mı? Fazlası var. Şimdi mesela biz diyelim dönüm şey yapıyoruz. Bu arada Konya katıldı. Konya'nın dönümü normal dönüm 2,5 katı. Adamlar koskoca araziler olduğundan yani orada metrekare veyahut da dekar olarak şey yaptığınızda bir dekardan diyelim 2 veyahut da 3 kilo ektiniz. İşi iyi yapıyorsanız ve tohumluk üretiyorsanız yaklaşık bir 100 kilo çıkar. 100 kilo ürün. Tohum çıkar. Ha, tohum. Sadece tohum. Ama ıslak malzeme olarak yani ben buna biyokitle diyorum. Yaprak, sap ve tohum şeysini grubuna biyokitle olarak, ıslak olarak yaklaşık 1 ton. Yani işi iyi yaptınız. Orta halde bir sonuç aldınız. 1 ton görmeniz gerekiyor ıslakta. Kuruduğunda da 800-750 kilo civarında bir şey. Seneye yapmak için size ne kadar lazım? Arazi büyüklüğüne bağlı. Şimdi ama böyle bir durum var. 2022 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilk defa United Nations Trade and Agriculture Department'ın çıkarttığı bir özel rapor çıktı. Rapor her şeyi çok güzel anlatıyor işte. Kenevir ne kadar çevre dostu bir bitki olduğundan, nasıl bir potansiyelleri olduğundan. Hani debiderya diyoruz ya kenevire. Mucize bitki. Çok mucize ama bir problemimiz var. O da yeterli tohum yok. Sadece Türkiye'de değil. Ha, dünyada da. Dünyada da. Yani aslında daha fazla tohum üretilmesi lazım ve Türkiye'deki yasal güncellemelerde de gereken bir konu. Türkiye'de ekim müsaadesi aldığınızda diyecekler İlker'cim ne ekeceksin? Yağlık mı, diflik mi? Sadece yağlık, yani tohum üretmek istiyorum. Çünkü bunun finansal olarak bir avantajı var. Oradan para kazanabileceksiniz. Çünkü tohum fazlasıyla olacak, satabileceksiniz. Başkası da ekebilecek. Artı tohum stoku şey yapabiliyoruz. Türkiye'nin böyle bir özelliği var. O temin bahsettiğim Avrupa Birliği'ndeki 150 türünün çoğunun ekonomik değeri, tohum elde ettim, hadi bunu ekeyim dediğinizde onun ekonomik değeri yok. Yani onlar ikinci dönem çok daha az verim verdiğinden. Türkiye'deki tohum çeşitleri öyle değil. O nedenden evet, Türkiye'deki tohumlar korunması lazım. Yani ata tohumuna geldik yine. Ata tohuma geldik de aslında yani yasaların değişmesi lazım. Şimdi ata tohumu başka tohumlarla karıştırmazsınız. Şimdi mısırın kim bilir kaç türü var. Bunlar birbirine karışmıyor. Profesyonel çiftçi ise zaten ne yapması gerektiğini bilen şeyler. Burada da aynısı yani. Biz tohum üretiyoruz diye o zaman artık hiç çetene yemeyecek miyiz? Tohum ihtiyacı var Peki diye. doğru anladıysam siz beni düzeltin. Diyelim ki buldum ben tohum. Yetiştirmeye başladım. Kaç ayda ürün veriyor bu? Değişiyor. Yani böyle değişiyor. 8 ayda 8 bin yıl arasında. yaşadık bir durum. Geç geldi tohum. Adam Mayıs ortası, Mayıs sonu ekti. Geçten kastınız ne? Yani sipariş ettiği yerden geç geldi. Mayıs ortası, Mayıs sonu ekti. Karadeniz'de genellikle o Narlısaray dediğim köyde, Karadeniz'in bayağı bir soğuk alan bir yerde. Mart ortasında ekiyor. Ekim ortası, Ekim sonu. Demin Mayıs'ta ekti demiştiniz. Menemen'deki öyle. Şimdi karşılaştırmak için. Mart'ta ekiyor. Mart'ta ekiyor, Ekim ortasında alıyor. Aa, ama çok... Ege bölgesinde Menemen gibi bir yerde adam Mayıs'ta ekti. Aynı zamanda Karadenizlilerle şey yaptı. Değişen sıcak iklimsel koşullar. Sıcağı, ışığı çok sever. Suyu başta çok sever. Sonra zaten suyunu kendisi
çekmeye başlar. O zaman Karadeniz'de ekmemek lazım bunu. İşte yasaların değişmesi ve adapsiyona gitmesi gereken konulardan bir tanesi o. Ben şimdi mesela Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nda bu konuyu biz erozyonla mücadeleyle görüşüyoruz. Konya'nın katılması müsaadeli illere çok sevindim. Çünkü Konya'nın ciddi anlamda bir su problemi var. Yani Konya'da daha birkaç gün önce oradaydım. Afişlerde suyumuza sahip çıkalım. Çünkü Obruklar oluşuyor falan. obruklar oluşuyor. Yani Konya'da su biterse Türkiye'de tarım biter. Yani öyle onu diyebiliriz. Yani çok büyük bir risk. 10 seneden beri mısır ekilen yerde şimdi ilk kenevir çiftçisi Konya'da, adamın dediği bu. Çok aklımda iz etti bu. Mısırdan 7 kat daha az su istiyor. Ben bunu ekmek isterim. Peki diyelim ki benimki 8 ayda çıktı. Bir boya mı gelmesi gerekiyor? Bir boya gelmesi gerekiyor. Bir de tabii ki tohumların oluşması gerekiyor. Yani hayır, o boy ila nihayeye gidecek hali yok. Bir rekolte zamanı ne? Biz şimdi mesela bir tane tür getiriyoruz soyulmuş halde. O Estonya'ya ait Estika türü. Estonya'dan Estika, çok güzel. Estika türü muhtemelen 2-2,5-3 metre en fazla olur. Türkiye'de 3 metreden başlar. Yani 3,5 metrenin altında yapıyorsan sen bu işi yapamıyorsun. Peki oldu 3 metre. 3 metre Nasıl oldu. toplanıyor bu? Elle mi? Yok, elle de toplayan var ama aslında bir makine var. Çift hasat, kombine hasat sistemi dediğimiz. Bu sistemler tabii ki geliştirilebilir. Sadece bunun için bir makine mi var? Sadece bunun için bir makine var. Orada iflas ettim ben. Siz bunu bana önceden söylemediğiniz için. Ercüment abi biz toplayacaktık ama makine var. Dün beni adam arıyor, diyor ki ben 70 bin dönüm kenevir ekmek istiyorum. Dedim, bir, tohumun var mı? 2, nasıl hasat edeceksin? Şimdi 70 bin dönüm demektir 7 bin hektar. 7 bin hektar nedir? Bize sormayın öyle şeyler. Yani doktor. 70 bin dönüm 70 bin tane futbol Çok. sahası. 70 bin tane futbol sahasında kenevir ekiyor adam ve bunu nasıl şey yapacak makinesi olmalı? Tohumu var mıymış? Tohumu da muamma. Yani Çok temel bir noktada takılmış arkadaşım. şey yok zaten, böyle şey gibi out of the blue, hadi bir kenevir işine girelim şeyleri. Peki bu makineden mesela Türkiye'de var mı? Hasat makinesini benim network'ümde olan Hemflex diye bir şirket var. Şimdi reklama giriyoruz galiba. Yok yani bir para almadığımız Bir için para giremiyoruz ama yani Ee, bilgi olarak verelim. Tek bir şirket mi var bunu getir? Yok, onlar da üretiyor, başkaları da üretiyor. Hemflex'in eski makinesini adamlar dedi ki ya biz yenisini yaptık, eskisini verelim gitsin. Yeni Mercedes aldım, eskisini vereyim. Biz de kameralarımızı öyle yapıyoruz, evet. Ondan sonra ama eski makinedeki böyle bir problem var, tohuma hasar veriyor. Adam zaten ondan O sattı yüzden yeni yenisini. makine yapmış. Yeni Peki makine ben yapmışlar. buldum, o makineyi de getirdim. Yaptık. Ne o? Aynen. Yani zaten buraya kadar doktor, ben bu işe girmem onu söyleyeyim ama. Tamam, okey. Topladım. Bunun ömrü kısa mı? Ömrü kısa değil. Yani tohumun- topladıktan sonra nerede ben bunu saklayabilirim? Normal bir standart, fazla eksiye düşmeyen, fazla ısı da görmeyen karanlık bir depoda saklanabilir. Tamam, ben bunu kime satacağım? Neresini nereye satacağız? Şimdi öyle bir soru Bir de o var. var. Evet. Tekrardan makineye geri gelmek istiyorum. Şimdi bizim önerdiğimiz ve çalıştığımız bir konu var. Biz 3 seneden beri bir tane makine işi yapıyoruz. Bunu yapan ekip de Almanya'da. Bir tanesi 25 seneden beri sadece hasat makine mühendisliği yapıp ve kenevir üzerine uzmanlaşmış. Ve böyle bir güzel bir makine yaptı. Tarlaya giriyor, altına üstüne alıyor, tohumu topluyor, tohumu ayrı bir üniteye koyuyor. Sapı alıyor, saptan 2 ürün çıkar. Lif ve kıtık. Yani kıtık dediğimiz kenevirin ahşabı. Onu ayrıştırıyor, kıtığı tarla püskürüyor. Sonra başka bir makine onları topluyor kuruduğundan. Birkaç gün sonra kurur. Kenevirin de lifini topluyor, balyalıyor ve onu da çuvallayıp tohumla beraber gidiyor. Birkaç gün sonrasında da kıtığı toplayıp Ve gidip satıp parayı da alacaktın diyecek hale Şimdi- geldi yalnız. ondan sonraki prosesler farklı ama şimdiye kadar yapılan işlemde en büyük ticaret şu anda hali hazırda yapılan çok büyük bir şirket. Benim en son bildiğimde her ay yaklaşık bir konteyner gibi bir lif geliyor. Onu da temin bahsettiğimiz şirketten geliyor. Ürünü alıyorlar ve şansınız varsa sizin fiyatınızın araba susturması kenevir keçeden olabilir. Ve hatta bir tane mutfak robotun motorun susturması ondan olabilir. Yani uygulama alanı en yaygın ve en oturmuş yerde öyle var. Yani O ben bu ürünü yaptığımda çiftçi olarak ürünün elimde kalma gibi bir şey yok. Gidiyor öyle mi? gitmiyor. Problem zaten burada. Şimdi fıstık olsa pazarlama ajansı olur. Hatta Fisko Birlik kendi reklam birimini yapmış. Ürünü pazarlayacak reklamlar yaparlar vesaire. Burada öyle bir şey yok. Kenevir maalesef bu konuda devlet tarafından üvey çocuk gibi. Yani ben markete nasıl çıkacağımı bilmiyorum aslında. Aslında bilmiyorsunuz. Sizi Yani arıyorum sadece işi bilen kişiler şey yapar. Yani insider işi aslında bu. Onlar nereye ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Mesela şimdi arayan arkadaş yem satmak istiyor. Fazla olan
dökülen, kırılan tohumlar yem olarak gider. Yani kuşların en çok sevdiği tohum kenevir tohum. Yani her türlü kanat. Peki siz sorunlar var onu anladık, başka zor bir süreç geçti. Zor bir Siz süreç geçti ve zaten şeyi de var. Yani Karlı mı? aslında karlı. İşi doğru yaparsanız. Şimdi işi doğru yapmanın nasıl olduğunu size anlatayım. Şimdi O makineyi alacağız bir de. o makine gerekiyor. Kaç paradan söz ediyoruz burada? Bir makine ünitesi şu anda €500.000. Bitti hocam. Görüşürüz. Ya şimdi bu normal bir fiyat aslında. Yani Çünkü makineler gerçekten büyük, ama devasa. şey anlamda sordum, yani ben demek ki €500.000'luk bir yatırım yapacaksam. Ya o çok var. Benim çok param var kardeş diyor. Hayır, onu yani herhalde en az 5 yılda geri alabilmeliyim ki. Yani bizim yaptığımız fizibilite raporlarında yaptığınız yatırımı çok daha hızlı geri alabilirsiniz. İşi doğru yapıyorsanız. İşi doğru yapmak için aslında ben buna hep diyorum. Kenevir 1.0, kenevir 2.0. Hı hı. Kenevir 2.0 da benim mesela tarladan çıkan o lifleri ben mesela içinden lignin çıkartıyorum. Lignin ağaç şurubu maddelerinden bir tanesidir. Lignin yapıştırıcıdır, doğal yapıştırıcıdır. O lifle ağacı yapıştıran birbirine olan madde lignindir. Ligninden siz biyoplastik yapabilirsiniz. Çok yeni bir sanayi. Yani çok filament niş. gibi. Yani ben 15 sene önce ya bir şirket var, roketi gönderiyor ve geri geliyor dediğimde ya öyle misin nesin falan diyeceksiniz. Şimdi öyle 2 tane şirket var. Onlar ligninden biyoplastik 4-5 tane patenti olan şeyler var. Hatta Avrupa Birliği bir tane pilot projesi yaptı. Orada ağaç şurubu, atık ağaç parçalarından ağaç şurubu yapıyorlar. Bu kişilerle de görüştüm, dedim ki ya ağacı niye kenevirden yap, çok daha fazla olabilir aslında ve daha hızlı büyüyen bir şey. Çok daha efektif bir bitki. Tabii ki olabilir. Adam zaten kimyasına bakıyor bu işin. Yani bunu yaptığında çok büyük biyoplastik istiyorsak, plastik büyük bir sorunumuz. Homoplastik olduk. Homo sapiens'den homoplastiğe geçtik. Yani plastikten kurtulmak için öyle bir çözüm olabilir. Yani bu kenevir 2.0'da Daha en çok. güzel örneklerden bir tanesi. Peki siz ne yapıyorsunuz bu konuda? Yani genel olarak bu konuda sizin amacınız insanları eğitmek. İnsanları eğitmek, ticari anlamda ben de tabii ki de ticaretle uğraşıp para kazanmak istiyorum. Benim de geldiğim nokta gıda. Şu anda da zaten gıdayla ilgili bir girişim yapıyoruz. Çok büyük ve eski bir şirketle. Yeni ürün, yeni marka altında. Ama kenevirle ilgili değil. Kenevirle ilgili. Ha. Biz şu anda çetene içi getiriyoruz. Yani soyulmuş çetene. Yani kenevir tohumunun soyulmuşu. Türkiye'de piyasada var. Ne de kullanılıyor? Yeniyor mu? Yeniliyor. Salata yapın. İçine böyle serptirecek. Kinoa gibi koyun. Müthiş bir besin değerleri vardır. Doymamış yağ asitlerinden olduğundan. Mesela yağını sıktık. Ben ona omega rüyası diye bir ürün yapmak istiyorum. Çocuklara balık yağı yerine çetene yağını verin. Ballı veyahut da başka bir şurupla karıştırın. Ama bal çok güzel. Hatta kenevir balımız da var. Belki onunla karıştırırız. Ballı yaptığınızda bu ürünü çocuklara balık yağı yerine sevmiyorlar ya, tadı böyle bir acayip oluyor. Böyle ne kadar şurupta aroma koysalar da o tat geliyor. Bunda öyle bir problem yok. Ve çok daha yüksek bir omega 3 ve 6 şeyi var. Böyle ürünler var. Yani ilginç. Granola Mısır var. gibi aslında. Mısır'da bir sürü ürünü yapılır ya. Evet, granola var mesela. Var ama kabuklusu satılıyor. Kabuksuzu henüz daha gelmedi. Çünkü piyasada şu anda satılan şey biraz böyle lüks ürün olarak tanıtıldı. Halbuki lüks bir şey değil yani. Fakat şunu anlamıyorum. Öyle bir üründen bahsediyorsunuz ki hem ahşap yapılabiliyor, hem yenebiliyor, Aynen. hem plastik yapılabiliyor, hem ip yapılabiliyor. Onu çiftçi seçmiyor. Yani Çiftçi böyle seçiyor. Şimdi yasa değişmediğinden liflik ve şeylik. Şimdi ben bunu benzetiyorum. Eskiden fracking vardı. Enerji kaya malzemesinden gazı veyahut da yağ çıkartmak için. Ama feasible ve ekonomik koşullara verimli olmayan bir şeydi. Şimdi bu tohum üretme nedeninden liflik üretmenin bir anlamı yok. Ama lif gene çıkıyor. Şimdi ben o lifi ne yapacağım? artıyor zaten. O lifi ben değerlendirmem lazım. Yani ben tekniğimi geliştirmem gerekiyor ki gene ondan ben iplik, organ ve o sektöre cevap verebilecek bir ürün çıkartmam için. Onunla ilgili çalışma yaptık o makineyle beraber ve o hatta doğru bir çözüm getireceğiz. Yani Türkiye'ye kenevir 2.0'ı uygulamak istediğimiz takdirde çözümlerle gelmek istiyoruz. Peki mesela tuğla dediniz. O tuğlanın avantajı ne? Tuğla bir kere A2 sınıfında zor yanar. Yani 6-7 saat ateşe maruz kalması lazım. O zaman yanmaya başlar. Büyük ihtimalle ses yalıtımı da vardı. Isı yalıtımı eşittir ses yalıtımı. Isı yalıtımı var ve aynı zamanda duvar örtü görevine, yani Yutong'un veyahut da BIMSTAŞ'ın inşaatta gördüğü görevi görüyor. Ve istediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz ve Hafiftir muhtemelen de. şu anda bile Yutong'la veyahut da BIMS'te rakip edebilecek bir fiyat seviyesindeyiz. Hafiftir de herhalde. Hafif. Yani Yutong kadar hafif, hatta Yutong'dan da bir tık daha hafif. Daha mı sağlam? Kuruduğunda sağlam. Ciddi anlamda sağlam. Kuruduğunda ama bina da çökmüyor değil mi? Yok, hayır, hiçbir şey olmuyor. Zaten şey var, bakın biz farklı İzmir'de
bir yüksek teknoloji kurumu var. Onlarda biz bunu yaptık. Orada biz... Siz bunu geliştirttiniz yani. Yok, zaten bir standart bir hamur reçetesi var. Ama biz dedik ya, mineralde farklılık yapalım. Karbon ayak izini daha düşürelim. Sönmüş kireç yerine. Ahşap sönmüş kireç, su bir araya geliyor. Ondan sonra o hamur oluşuyor. Biz kil aldık. Yani eskiden kerpit vardı. Kerpite benzeyen bir versiyonunu yapmak istedik. Karbon ayak izini daha düşürelim. Çünkü mesela inşaat malzemesi 1 numaralı karbon negatif üründür. Dolayısıyla %100 doğal mı oldu aslında? Tuğla haline getirirken sıfıra mı düşürdünüz emisyonu? Zaten kenevirin, kıtığın kendisi zaten sıfır. Kenevir Tam sıfır büyüdüğünde... da proses hani Hayır, o... eksi de pardon. Ha. Eksi de 1 hektarlık alanda Avrupa standartlarına 3 metre boyundaki olan tarlada, onu da o temin bahsettiğim şirket bayağı bir bu konuda öncü bir şirket. Onlar her sene DEKRA'dan sertifikasyon alıyorlar, karbon sertifikası. Onların tarlasında hektar başına 13 ton karbon var. Eksi. Eksi. Karbonu yutuyor. Yani düzeltiyor. Aynen. Bütün dünyaya kenevir ekersek... Çinlerin yaptığı hesaba göre onlarınki biraz daha uzun. Bizimkilere çok benziyor. Orada 25 ton var. Şimdi bu da bir gelir. Yani bu görülmeyen bir gelir aslında. Ama tabii ki orada da gene yasalar ve şeylerin biraz daha... Nedir oradaki yasa sorunu nedir? Tam ona gelelim. 2023'te biraz onu bana bir taslak geldi, okudum. Çalışılıyor mu üzerinde? Çalışılıyor. Çıkacaktı, çıktı da çıkmadı da iklim başkanlığı şimdi işte iklim krizin olduğunu fark edip harekete geçmeye başladı. Ama bizim ülkemizde böyle çok farklı bakış açıları var. Şimdi emisyon ve çevreye zarar demektir bir maliyet. Onu bir vergi cezalandırma olarak görülüyor. Halbuki vergi yönlendirici bir alettir. Burada sürdürülebilir yatırımlara yönlendirecek bir teşvik yasası yapılacağı yere bunu bir ceza yasası gibi aslında altyazıda okunuyor. Ama niye ki, çok saçma. Yani yapsalar mesela şu anda fiyatı Avrupa'da bir tane Leipzig'te bir borsa var. Onlar mesela endeksliyor karbonun fiyatına 75 eurodu tonu. O muhtemelen ama çok subvansiyoneli. Bu ama eksi karbon veriyor zaten. Onu anladım. İşte karbonu şimdi ben sertifika yaptım Kenevir'den, o şirket gibi, ve bu sertifikayı piyasaya sunuyorum. Birisi almak istiyor. Mesela enerji santrali diyor ki benim fazla karbon üretiyorum. Bunu ben dengelemem lazım. Sertifika satın alıyor. Sistem aslında böyle bir pazar anladım, içerisinde ilginç. Bir gidiyor. enstrüman haline gelmiş. Şimdi ama bakın böyle bir saçmalık var. Böyle çok sıkıcı konulardan aslında sigorta raporları okumak. Başkası okuyor. Mesela var, Munich Re var ve hatta Zürich Re var. Bunlar Avrupa'nın en büyük reasürans kurumları. Yeniden Onlar her sene bir rapor çıkartır. Doğal afetlerden ortaya çıkan zararlar. Doğal afetlerden ortaya çıkan zararlar geçen sene 340 milyar dolardı. Ondan önceki Dünyada sene mı? Dünyada. Yani kayıtlı olanlar. Bu sigorta şirketlerine kayıtlı olanlar. Ondan önce ortalama 150 milyar dolar bir zarar vardı. Şimdi bunu ben karbon hesabına koyduğumda aslında karbon tonun fiyatı 200-250 bandında olması lazım. 75'te. Başka borsada da başka yerde. Şimdi Türkiye'de bu emisyon ticaret yasasını yaparken ben öyle bir öneri getirmiştim. Aslında şu anda emisyon ticaret 2 yasası çıkıyor. Emisyon ticaret 3'ü de dahil etmek üzere. Bu da karbon tarımı da dahil ediyor. Bizim Kenevir'den elde edebileceğimiz şeyi de. Bunları dikkate alarak ve aslında asıl rakamlara dikkate alarak global bir fiyatı olması lazım. Ben şimdi Çin'e gittim, doları 5 liraya alıyorum ama Yeni Zelanda'ya gittim 75 dolara almamın bir Doğru mu anlamı yok. anladım ben? Ben o tarlayı kurdum, üretiyorum. Yani ürünü alıyorum, bir de eksi karbon olduğu için bir lisans mı satıyorum? Burada hizmet veren kuruluşlar var. Sürdürülebilir ve bu konuda uzmanlaşmış. Sizin karbon ayak izinizi ve şirketinizin üretim sürecindeki olan karbon salımını ve hatta karbon fazlası olan fazlasını şirketler eksisini hesaplayabiliyor. benden ürün almıyorlar aslında, sadece sertifikalandırıyorlar. O teşvik veriyorlar sertifikanız aslında. sizin bir şey gibi, bir bond gibi. Çok iyiymiş bu. Süper bir şey. Ama niye yapamıyoruz biz bunu? Yasası yok. Şimdi G20 ülkelerin arasında bir Türkiye ve Hindistan kalmıştı emisyon ticaret yasasını çıkartmayan. Ama geç kalmadılar. Çünkü aslında bir emisyon ticaret yasasının efektif bir şekilde çalışmasını göremiyoruz hiçbir yerde. Çok yeni bir şey herhalde. Yeni değil. Bayağıdır var. Ama dediğim gibi işte Çin 5 dolar diyor. Yeni Zelanda 75 pound diyor. Bundan daha fazla değere sahip ürün var mı? Yani daha çok karbon emen ürün var mı? Vardır ama bu Kenevir burada en yükseklerden biri. efektif bir şekilde yapıyor. Yani mesela vardı 2013'te Alman Tarım Bakanlığı bir tane rapor hazırlattı. En iyi lif bitkisi hangisidir diye. Artı eksi şampiyon kenevir çıktı orada.
Ketenden de önce ve hatta sisalden, tropikal lif bitkilerinden de önce. Ve aslında tabii ki çok fazla kullanım şeyleri olduğundan şimdi ben sisal aldığımda belli şeyler yapıyorum. Kenevirde birçok şey yapabiliyorum. O nedenden sürdürülebilir bir ekonomi döngesinde ham madde tedariğinde çok faydalı bir durum. Ama bunu tabii ki anlamak gerekiyor. Ve buradaki potansiyeli de şimdi 2 dönem üst üste strateji bütçe bunu bir stratejik bitki olarak yaptı. Ne diyeyim? Stratejik ismi var ama etkisi yok. Yani strateji olan bir şeyi biraz devlet daha fazla teşvik etmesi. Sorun peki hükümetten, devletten mi gelmeli yoksa bir kamuoyu da mı yok? Ya mesele 2022'de ben bir Maliye Bakanlığı'na gittim. Yani çağırdılar beni. İşte Ercüment sen bir anlat bize keneviri diye. Bu konuyu anlattım. Böyle kaldılar. Bize birkaç tane rakam verebilir misin? 2022'de Türkiye'nin kenevirden elde edebileceği yurt içi üretip de yaptığı ham maddenin değeri 32 milyardı. Dolar mı? Değil. Dolar. Ciddi 32 misiniz? milyar dolar. Olamaz böyle bir şey. Olabilir çünkü kalemlere baktığınızda yani o burada TÜİK'in... İyimser bir projeksiyon mu? Bu kötümser. Ben her rakamı kötümser alıyorum. Şu anda ne kadar peki? Realitede ne kadar? Realitede arttı tabii ki çünkü bir şey değişmedi. Yok şu anda ne kadar üretiyoruz? Biz o kadar çok fazla üretmiyoruz. Üretim arttı ama bizim şu anda Yani 1 üretimimiz... milyar doları bulmuş mudur? Yok. Yok bulmamıştır. Biraz rakamları şişiriyoruz ya eski lira söylüyoruz. Tamam yani 30 katlık bir potansiyel harcanıyor oluyor. Harcanıyor oluyor. Onun şimdi 1/3 gene yurt dışına çıkıyor. Yani yurt dışından alıyorsunuz, işliyorsunuz, şey yapılıyor. Şimdi bunun arasında tekstil sektörüne giden, kağıt sektörüne giden 3-4 kalemden oluşan şeyi 32 milyar yapıyor. Ve bunu kenevirden aslında yapabilirlerdi. Artı karbon hesaba hiç katılmadığında Türkiye'nin potansiyeline baktığımızdan o nedenden Türkiye diyorum ben bu iş Türkiye'de yapılması lazım. Türkiye'deki tarım arazilerin 1/3 zaten kullanılmıyor. Bir yasa var senelerdir çekmecede duran Türkiye'deki kullanılmayan tarım arazilerine vergilendirme getirilecek. Kullanılsın diye. Ama Peki, getirilmiyor. peki Ercüment Bey, too good to be true diye bir laf vardır biliyorsunuz. Bütün anlattıklarınız mucize gibi. Evet. Yani illa bunun bir şeyi olmalı. Şimdi şey var nedir? Ulm'deki fare yakalayıcısı hani düdüğünle geziyor tüm fareleri şehirden arın diyor. Şimdi Fare- bu fare Fare- yakalayıcılar çok var. Hep too good to be true yani bitkiyi bir efsane haline getirip toplumda ben savunucusuyum, hakkı yendi bilmem ne. Hayır abi ben rakamlara bakarak gidelim diyorum. Bu ülkeye para lazım, rakam lazım, mantık lazım ve bu bitki de bunu yapabilecek bir durumda. O nedenden en kolay yolundan bir çıkalım. İnsanlar ikna olsun. Ondan sonra kenevir 1,5'tan 2,0'a arttırabiliriz. Teknolojileri daha da geliştirebiliriz. Ama adım adım gitmemiz gerekiyor Tamam, ve şu anda onu yapanlar pek yok. Siz çiftçiyi mi ikna etmeye çalışıyorsunuz şu anda mesela yoksa hükümeti mi? Yani çiftçiyi bu şekilde ikna ediyorsun. Çiftçi şeyine bakıyor. Abi ben bundan para kazanacağım mı? Birisi satın alacak mı? Sözleşmeli Yani. yapacak Ama çiftçi mıyız? ona bakar. Tabii. Çiftçi tabii ki ona bakar. Bakması da gerekiyor. Ama biz tabii ki öbür Çiftçi Flu taraftan TV da... değil ki hiç paraya bakmasın. Bir taraftan da tabii çiftçinin şimdi belki öğrenecekler. Karbon sertifikasını bize alacağız. Karbon sertifikasından biz bir fon yaratacağız. Çünkü çiftçi bunu yapmazsa bitki de olmaz, bir şey de olmaz. Yani çiftçiyi destekleyecek bir fon yapılacak. Çiftçilerde şey yok mu bu arada? Bu şimdi mikro yatırımlar çok moda ya. Şimdi ben bunu yapacağım ama birilerine ortak oluyorum. O yok mu tarımda? Var tabii ki ama ne kadar yaygın o ayrı bir mesele. Zaten çiftçilerinin ekonomik organizasyonu aslında sihirli kelime burada bunu da FAO da diyor kooperatifleşme. Yani örgütlenme. Şimdi kime deseniz abi senede bir kere kullanacağım yarım milyon euroluk bir makine al dediğinde abi sen deli misin der. Ama ortak alırsak evet. Ortak alınırsa mantıklı olur ve hatta ortak almaya da gerek yok. Yani kooperatif hizmet de alabilir. Bizim düşüncemiz zaten Türkiye'de öncelikle çakmalarını çıkartmamak için orijinalini kullansınlar diye hizmet vermek. Bu arada Çin o makineyi 50 bin euroya yapmadı mı hala? Çin'in yaptığı, ben size böyle bir örnek vereyim. Yani şu arkadaşlı gömlekleri yapanlar Çin'den ipliği almışlar. Çin en büyük üretici. Kostiği yatırmışlar, beyazlatmışlar, ipini yapmışlar. Türkiye'ye gelmiş burada yapmışlar polo şörtü Fransa'ya göndermişler. Fransızlar şak diye adama böyle bir tane tokat indirmiş. Demiş ki sen manyak mısın ya? Yeşil mutabakat geliyor. Sen bana 8.000 kilometre yol yapan bir gömleği getiriyorsun. Bir de içinde dermatolojik testi geçmeyecek bir şey var. Neymiş efendim? Kenevirmiş. Bunun kenevirde bir şeysi kalmadı ki. Şimdi yapılacaksa bu doğru yapılması lazım. Bir de sağlık kullanımı var aslında. O konuya hiç girmedik. Orada durum ne? Yani aslında o tabii Hint keneviri olması lazım değil mi? Ya ilk kenevir olmasına gerek yok. Yani sağlıklı besleyen Medical. düşüncesinde ben hep yaklaşıyorum sağlığa. Gelişmeler var ama... Yani o çünkü sizin bahsettiğiniz ürün değil bu. Tarla bitkisi bizim bahsettiğim. Şimdiye kadar konuştuğumuz tarla bitkisi. Tıbbi kenevir tamamıyla kapalı alanda yani kontrol
kontrollü bir alanda standartize bir ürün yapmanız lazım. Sonuçta siz medical dediğimizde siz bir ilaç yapıyorsunuz. Ben şimdi size parol versem üstüne 500 miligram yazıyorsa içine 500 miligram olması lazım. Bu bitkinin içerisinde de THC'si bu kadarsa bu kadar, CBD'si bu kadarsa bu kadar veyahut da çocuklara yapılacaksa ve THC kullanmayacaklar ama kanabinoid taraflarından faydalanmaları gerekiyorsa sıfır THC'li ürünler ekiliyor. THC sentetize edilmiş bir şey değil mi? Yani yapılamıyor mu laboratuvarda? Yapılabiliyor. O da kullanılıyor. Yani ilaç olarak öyle de yapılabilir. Öyle de yapılabilir ama onun maliyeti daha pahalı ve ekolojik olarak bir anlamı yok açıkçası. Şu an Türkiye'de tıbbi kenevir ekimi var mı? Şu anda yok. Daha o çocuk geçen sene Mart'ta meclisten geçti. Yeni doğdu. Yeni doğduktan sonra da hani çocuk doğru da ismini koyamazsınız. Öyle bir durum oldu. Yani evet yasa torba yasasına beraber geçti. Gıda ve tarımın torba yasasına beraber. Ondan sonra mevzuat yazıldı. O da yaklaşık bir sene sürdü. Mevzuat ama konuda daha fazla uzmanlık gerekiyor. Türkiye ilk defa böyle bir şey yapıyor. Türkiye'nin durumu böyle ilginç. Türkiye tek ülke olarak ve bu nedenden de TMO devreye girdi. Türkiye tek ülke olarak ülke bazında afyon üretiyor. Bu afyon da opioid dediğimiz endorfin olarak ve ağrı kesici olarak ilaç sektörüne girer. Kayıtlı ve kontrollü olarak girer. Bu nedenden böyle bir kabiliyeti olduklarından TMO sen bununla ilgilendi dendi. TMO şimdi şu anda mevzuat çerçevesinde denetleyici olarak geçiyor. Ama konu tamamen başka. Yani bu afyon bitkisi değil. Bu kenevir bitkisi ve bunun nasıl yapılacağına dair şu anda böyle bir arayış içindeler öyle söyleyeyim. Belirsizlikler var. Yapılacak şeyinin yüksek derecede kontrollü olması lazım. Kapalı alan hem bitki kontrollü hem de bitkinin güvencesi kontrollü. Çünkü sonuçta biz şu anda konuştuğumuz medikal tıbbi ürün kırmızı reçeteyle ve hatta yeşil reçeteyle satılacak bir ürün olacak. Dünyada bunun en büyük üreticisi kim? Tıbbi kenevir. Hem onun hem onun. Kanada, Amerika diyebiliriz. Pazar en büyük. Zaten onlarda Amerika biraz şey gibi, yamalı bir halı gibi. Yani her yerde aynı yasa geçerli değil tıbbide ve kreasyonelde. Farm Bill'de tarımsal ürün evet her yerde eşit. Endüstriyelde kim lider? Çin. Çin hatta böyle bir hedefi vardı. 5 milyon... tek parti devletinin yararlarından biri. 5 milyon hektar yapacaklardı. Covid'le beraber soyaya gene döndüler. Yani o 5 milyonluk 5 yıllık şeyde hesaplar tutmadı. Ama gene de en fazla üreten onlar. En büyük tekstil üreticisi şu anda o. Peki siz neler yapıyorsunuz? Size nasıl ulaşsın daha meraklılar veya yapmak isteyenler? Ya bize Kenevir Network'ten ulaşabilirler. Kenevir.network adresimiz. Sosyal medyamız da aynı isim altında. YouTube kanalımız da aynı isim altında. Oradan bize ulaşıp... Siz danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Ben şirketimle danışmanlık hizmeti veriyorum. Yani ben kenevir yapacağım diyorsunuz. Şu anda mesela... Ama tabii endüstriyel. En son konuştuğumuz konuda birisi geldi dedi ki ya ben bunu nasıl yapacağım? Tamam dedim sıkıntı yok bulduk. Evet öyle değil arkadaşlar. Endüstriyel olarak, tarımsal olarak, medikalde siz henüz bir şey yapmıyorsunuz herhalde. Ben üretim aşamasında ben daha fazla koordinasyonunu yapıyorum. Ben şimdi bu kayıta sesçi lazım. Sesçiyi biliyorum. Kamerayı biliyorum. Ben biraz daha fazla prodüksiyonunu ve konuyu yöneten tarafındayım. Ve benim en çok ilgimi çeken maalesef geleceğimiz pek parlak olmadığından sürdürülebilirlik, o karbon meselelerini ve sürdürülebilir ürünlerle ilgili olan bölüme daha fazla yoğunlaşmak istiyorum. Ankara'da bir lobi faaliyetini de mi siz yapıyorsunuz? Yani orada politikacılar... Ankara'da birçok zaman işte bakanlıktan da ararlar, başka yerden de ararlar, benden yorum isterler. Ankara'da böyle faaliyetler gösteriyorum ama tabii ki başka kurumlar da arıyor. İşte Konya'da oldu, belli kurumlar arıyor. Diyor ki ya biz bunu nasıl yapacağız, nasıl Ama olur? ilginç yani siz tek misiniz Türkiye'de bunun hani? Yok hayır tek değilim. Var başkaları ama muhtemelen ben yurt dışında yaşadığımdan yurt dışı bağlantılı ve mesela biz tohum getirdik 19 Mayıs'a ve Kardem'e, Karadeniz Araştırma Kurumu, TİGEM'in ayrı bir kurumu. Benden rica ettiler. Getirmenizi mi? Getirmemi. Havaalanında yakalandınız. Hayır devlet için getiriyorsunuz. Sizin böyle bir perminiz var. Ben devletten yetkilendim. Tohum getiriyorum. Neyle getiriyorsunuz tohumu? Çok ilginç oldu o. Şimdi çok büyük bir şey de almadık. 4 torba getirdik. 4 tane farklı tür. Silah ithalatı yapan taşıma şirketleri getirdi tohum. Yani normal nakliyeyle de getiremedik. Şimdi mesela soyulmuşu geliyor. Nakliyeci de artık çıldırmak üzere. Çünkü her yerde durduruyorlar. Ha kenevir mi abi? Aman bir dakika ya falan oluyorlar böyle. Halbuki abi dedenin yediği malzeme bu. Neyinin şeysindesiniz? Yani biraz daha fazla bilgi lazım. O nedenden Kenevir Network diyorum. Umarım. Flu TV olarak da buna destek vermek için sizi çağırdık. Teşekkür var mı ederiz. sorunuz? Bir sorum var. Buyurun.
Sanırım kendi kendine yetişen bir şey, çünkü dedem çok anlatıyordu. Tarlalarında ya da bahçelerinde bunlar yetişiyormuş. O yalan deden sana yalan söylemiş meğer deden Ve atıyor. bir gün jandarma gelmiş ve köydeki tüm kenevir yetişen bahçeleri, tarlaların hepsini yakmışlar. Yakma var değil mi bu Evet. arada? Yakma var. Biz bunları yetiştirmedik. Bunlar kendiliğinden çıkıyordu. Hatta yiyorlarmış, dediğiniz gibi işte tuzlayıp. Ya şey olabilir yiyorlarmış. mesela tarlayı ekmedin ama kuş çok seviyor. Yani Ama bu bahsettiği tabii THC'si yüksek olan Hint kenevirinden bahsediyor galiba. Evet, ya bilmiyorum. Ha bir dakika, bu güzel soru. Bunu soralım. Erçan'ın sorusundan hareketle. Ben duruyorum, bahçemde kenevir çıktı. Bunun Hint keneviri mi öbürü mü olduğunu nasıl anlıyorum? Analize sokmam lazım. analize sokmak lazım. Ama genellikle Türkiye'deki olan türler Hint keneviri. sanayi keneviri. Ha. Ama sanayi keneviri de CBD var. İllegal Eser olan. miktarda şey varsa onlar birbirlerini etkileşir. Yani yin yang gibi. CBD çok varsa THC az vardır. CBD ile maalesef bu kısa dönem geriye gittiğimizde tarihte kimse tanışmadığından, kaçak olarak THC ile daha fazla şey yapıldığında, yani Türkiye'ye gelen kaçak türlerin hepsi de yüksek potent THC'li ama CBD'li değil. Türkiye'deki eski tarla yakılınca türlerin de kaybolmasına sebep olan şeylerde, yerel ata tohumluk dediğimiz şeylerde oran farklıydı. CBD fazlaydı, THC daha azdı. Dedem muhtemelen o tarz şey yapıyordu. Onun içtiği otla bugün gencin içtiği ot aynı ot değil. Peki, Ondan bir dakika. emin olabilirsiniz. Bir dakika, şu ilginç bir şey. Çıktı. O da sandı ki Hint keneviri içti. Dediğinize göre aslında bir etkisi olmaması lazım. Etkisi var. Hafif. Yani şey gibi düşünün, şimdi doğal dünyada böyle bir sınır yok. Bu bir ünite, bu diğerisi bu ünite, diğeri bu ünite. 3 tane ünitemiz var, 3 tane türümüz var. üç Lego tane gibi ünite. değil. Lego değil. Burada böyle bir Spektrum. yumuşak bir spektrum var. Aynı zamanda da bitkiyi yetiştirdiğiniz koşullar da onun nasıl geliştiğini şey yapar. Aslında DNA'sında hepsi var. Ha, anladım. Ama o şimdi hangi ortamda yetiştiğine şey yapar. Yani iyi çocuk, kötü çocuk. Yani o kadar çok farklı şeyler var ki o nedenden Kenevir Network'teki bir tane çok ilginç biz röportaj yaptık Dedimeri ile. O Hayfa'da Tekyon Üniversitesi'nde bunu araştırıyor. Şu anda muhtemelen dünyada en fazla tür araştıran kişiden. Biz onunla şey dedik, yani konudan konuya, yani hastalıktan hastalığa farklı türler var. Peki şu mümkün mü? Ben hani en başta ektim ya tarlama. Evet. Yani ben onu yönlendirebiliyor muyum o spektrumuna kaymaya, yoksa? Bir nevi. Mesela diyelim suyunu iyi aldı ve aşırı sıcak bir yaz oldu. Ve Eksi ben patlıyor. çiçek döneminde aldım ve değerlendirmek istedim. Ki yasa gereği ona müsaade vermeyecekler. Oraya gelmemiz için Anladım, daha yani o biraz prosedüre zaman. uyarsanız istediğiniz hale gelebiliyor. Ürünü siz yönlendiriyorsunuz. Ya ülkemiz çok güzel bir ülke. Aslında mesela bakın indoor'u yapabilecek tek bir yer var. O da tropikal Meksika körfezi veyahut da Amerikan körfezi mi oldu bilmiyoruz ya. Meksika körfezindeki olan tropikal Bahamas gibi veyahut da işte Jamaika gibi bölgelerdeki olan adalarının tropikal iklimi sürekli aynı koşullarda üretim yapmanızı şey yapıyor. O yüzden Türkiye'de de böyle Jamaika'yı şeyler biliyoruz var. zaten. Türkiye'de de öyle koşullar olabilir. Nerede O zaman var Türkiye'de? Konya'da mı var? Antalya, tropikal. Artık mangoyu da yapıyoruz. Avokado yapıyoruz. Muzumuz zaten var. Güzel soru, bravo. Bilerek sormadı ama olsun. Ercüment Degidi benleydik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ay'daki Adam devam edecek. Görüşmek üzere.